Merhaba, ben Faruk Kaymak. Kanıt serisinin bu bölümünde toplam fark formülleri için iki farklı görsel kanıt sunacağım. Şu an ekrana yansıttığım bütün formülleri tek tek kanıtlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bir ABCD dikdörtgenimiz olsun. Burada DC üzerinde herhangi bir E noktası alıyoruz. A ve E'yi birleştiriyoruz. BC üzerinde bir F noktası alıyoruz ama bu F noktası rastgele değil. Burada AE ve EF doğru parçalarının birbirini dik kesmesi lazım. F ve A'yı birleştiriyoruz. FA uzunluğunu burada bir birim olarak kabul ediyorum. EAF açısına da x olarak isim verirsek hemen bu üçgenimizde sinüs ve kosinüs yorumlarına bakacağız. X açısının sinüsü karşı dikkenar bölü hipotenüs olacağından EF bölü 1 olacaktır. Dolayısıyla EF uzunluğu yani FE uzunluğu sinüs x olur. Burada kosinüs x'e bakarsak komşu dikkenar bölü hipotenüs olacağından AE uzunluğu bölü 1 olur. AE uzunluğu da kosinüs x olarak elde edilir. Şimdi ADE dik üçgenine bakarsak, burada DAE açısını y olarak isimlendiriyorum. Y açısının sinüsüne bakarsak, karşı dikkenar bölü hipotenüs olacağından DE uzunluğu bölü cos x olacaktır. DE buradan sinüs y çarpı cos x olacaktır. Hemen y'nin kosinüsüne bakarsak, komşu dikkenar bölü hipotenüs olacağından AD uzunluğu bölü cos x olacaktır. AD uzunluğu da buradan cos x çarpı cos y olacaktır. Sıradaki hedefimiz EFC dik üçgeni. Burada FC açısı y olacaktır. Açı taşıyarak DAE açısıyla ikisinin aynı olduğunu görebiliriz. Hemen FEC üçgeninde yine sinüs kosinüs yorumları yaparsak sinüs y FC bölü sinüs x olur. FC uzunluğunu buluruz. Kosinüs y ise EC bölü sinüs x olacağı için biz EC uzunluğunu da hemen keşfederiz. Çoğu kenar uzunluğunu isimlendirdik. Çok az yerimiz kaldı. Şimdi ABF dik üçgenine bakacağız. Burada DAF açısı ile AFB açısı aslında birbirine eşittir. Hemen Z kuralını kolaylıkla görebiliriz. Yani AFB açısı x artı y'dir. Burada hemen x artı y'nin sinüsüne ve kosinüsüne bakacak olursak sinüs x artı y AB bölü 1, kosinüs x artı y buradan BF bölü 1 olacaktır. AB uzunluğunu sinüs x artı y ve BF uzunluğunu kosinüs x artı y olarak elde ederiz. Artık son aşamaya geçiyoruz. Bulmadığımız bir kenar uzunluğu kalmadı. AB uzunluğu tabii ki EC uzunluğu ile DE uzunluğu toplamına eşittir. Bu sinüs toplam formülünün kanıtıdır aslında. Sinüs x artı y, sinüs x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x olur. Burada BF uzunluğu da AD uzunluğundan FC uzunluğunun çıkarılmasıyla elde edilir. Bu da kosinüs toplam formülünün kanıtıdır. Kosinüs x artı y, cos x çarpı cos y eksi sinüs x çarpı sin y'dir. Toplam formüllerini kanıtladık. Şimdi fark formüllerine geçelim. Fark formüllerini elde etmesi çok kolay. Sinüs toplam formülünü bulduk. Burada y gördüğümüz her yere eksi y yazarsak sinüs fark formülünü elde ederiz. Kosinüs eksi y ve sinüs eksi y geldi. Kosinüs eksi y'nin cos y, sinüs eksi y'nin eksi sin y yaptığını bilmeliyiz. Buradan düzenlememizi yaparsak sinüs x eksi y, sinüs x çarpı cos y eksi sin y çarpı cos x elde edilir. Şimdi kosinüs fark formülüne bakacak olursak yine az önceki gibi y gördüğümüz her yere eksi y yazacak olursak kosinüs eksi y ve sinüs eksi y ifadeleriyle karşılaşırız. Kosinüs eksi y kosinüs y'dir. Sinüs eksi y eksi sinüs y'dir. Dolayısıyla kosinüs fark formülü yani kosinüs x eksi y cos x çarpı cos y artı sinüs x çarpı sin y gelir. İkinci görsel kanıtımıza geçiyoruz. Bir ABC üçgenimizde hemen A'dan BC'ye bir dikme inersek dikme ayağımız D olsun. Burada yüksekliğimizi ve kenarları isimlendirirsek, açılarımıza da isim verirsek yapmamız gereken sinüslü alan formülü. Çünkü ABC üçgenin alanı ABD üçgeni ile ADC üçgenin alanlarının toplamına eşit. Büyük üçgenin alanını hesaplamak için yapmamız gereken işlem çok basit. 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları B çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs x artı y. ABD üçgenin alanı ise 1 bölü 2 çarpı H çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü. Ve son olarak ADC'nin alanı 1 bölü 2 çarpı H çarpı B çarpı sin y olacaktır. Bu denklemi 1 bölü 2 çarpı B çarpı C ile eğer sadeleştirecek olursak sinüs x artı y'yi yalnız bırakmış oluruz. Hemen ifadeyi temize çekelim. Sinüs x artı y aslında h bölü b çarpı sinüs x artı h bölü c çarpı sin y'dir. Burada bulunan o h bölü b ile h bölü c rastgele kesirler değil. Bakınız kosinüs y'ye bakarsak komşu dikkenar bölü hipotenüs olacağından h bölü b aslında kosinüs y'dir. Aynı şekilde kosinüs x'e bakarsak h bölü c elde ederiz. Ve bu bulduğumuz ifadeleri yukarıda yerini yazarsak sinüs x artı y tabii kolaylıkla
Sinüs x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x olur. Sinüs toplam formülünü elde etmiş olduk. Kosinüs toplam formülü için şu işlemleri yapabiliriz. Kosinüs x artı y aslında sinüs pi bölü 2 eksi x artı y'dir. Eksi x ile pi bölü 2 yan yana yazarsak, yani pi bölü 2 eksi x eksi y yaparsak sinüs fark formülünü uygulayabiliriz. Bunu az önce öğrenmiştik. Hemen o formülü kullanırsak birinci açının sinüsü çarpı ikinci açının kosinüsü eksi ikinci açının sinüsü çarpı birinci açının kosinüsü şeklinde açabiliriz. Burada sinüs pi bölü 2 eksi x ve kosinüs pi bölü 2 eksi x'in eşitlerini yerine yazarsak kosinüs toplam formülünü kolaylıkla elde ederiz. Kosinüs toplam formülü cos x çarpı cos y eksi sinüs x çarpı sin y gelecektir. İki farklı görsel kanıt sunduk. Sinüsler, kosinüsler konuşuldu. Ama tanjantla kotanjanta şimdi başlıyoruz. Tanjant ve kotanjant için cebirsel kanıtlar sunacağım. Bir kere tanjant toplamla başlayalım önce. Tanjant x artı y, sinüs x artı y ve kosinüs x artı y'nin oranıdır. Sinüs x artı y ve kosinüs x artı y öğrendiğimiz için onları yazalım. Yazarsak sinüs x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x bölü cos x çarpı cos y eksi sinüs x çarpı sin y kesri gelecektir. Buradaki kritik müdahalemiz şu: pay ve paydayı cos x çarpı cos y ile sadeleştirmek aslında. İkisini de cos x çarpı cos y'ye bölüyoruz. İfadeleri ayırarak yazıyorum daha güzel görmemiz adına. Bakın burada sadeleştirmeleri ve görmemiz gerekenleri hemen işaretliyorum. Sadeleştirmeler yapıldı. Sin bölü cos oranları gösterildi. Dolayısıyla onları da tanjanta dönüştürürsek aslında tanjant toplam formülü elde edilir. Tanjant fark formülüne geçmek ise çok kolay. Çünkü toplam formülünü biliyorsak y gördüğümüz yere sinüs ve kosinüste yaptığımız gibi eksi y yazacak olursak tanjant fark formülünde bulacağız. Hemen yazalım. Tanjant eksi y'ler geliyor 2 tane. Burada tanjant eksi y'nin eksi tanjant y olduğunu bilmeliyiz. Hemen yerine iade edersek tanjant fark formülü tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y elde edilir. Tanjantlar oldukça kolay. Peki kotanjantlar nasıl? Aslında kotanjant daha da kolay. Çünkü tanjant ve kotanjantın çarpımı uygun açılarda tabii ki 1'dir. Kotanjant x'i yalnız bırakacak olursak kot x aslında 1 bölü tan x'tir. Dolayısıyla kotanjantların aslında formülünü bilmesek de olur. Çünkü tanjantın çarpmaya göre tersidir. Kotanjant toplam formülü 1 bölü tanjant toplam formülüdür. Kotanjant fark formülü ise 1 bölü tanjant fark formülüdür. Ama yine de içimizde kalmasın, buraya kadar getirdik. Kotanjantı da cebirsel olarak kanıtlayalım. Kotanjant toplam formülünü bulmak için kosinüs x artı y'yi sinüs x artı y'ye oranlayacağız. Hemen eşitlerini yazıyoruz. Buradaki kritik müdahalemiz payı ve paydayı sinüs x çarpı sinüs y ile aslında bölmek. Burada kesirleri ayrı ayrı yazıyorum. Daha güzel görelim. Gerekli düzenlemeleri yapacak olursak sadeleştirmeleri ve kosinüs bölü sinüs x oranlarını hemen görürüz. Ben de hemen işaretlemeleri yaptım. Burada formülümüz ortaya çıktı. Kotanjant toplam formülü kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1 bölü kotanjant y artı kotanjant x olacaktır. Toplamı bulduk. Artık farkı bulmamız an meselesi. Kotanjant toplam formülünde biz y gördüğümüz her yere eğer eksi y yazacak olursak burada kotanjant eksi y'lerin de eşitlerini hemen eksi kotanjant y olarak yerlerine yerleştirirsek kotanjant fark formülümüz gelir. Bu ifadede son bir düzenleme yapabiliriz. Pay ve payda eksi 1 ile çarpılırsa kotanjant fark formülü elde edilir. Kotanjant x çarpı kotanjant y artı 1 bölü kotanjant y eksi kotanjant x formülü elde edilir. Ama dediğim gibi kotanjant formülünü aslında bilmesek de oluyor. Böylelikle bütün toplam fark formüllerini vermiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.